Bugünkü konumuz ateşli havale yani febrile konvülsiyon. Bu videonun sonunda ateşli havale kimlerde görülür, hangi yaş grubunda daha sıktır, ilk yapılması gerekenler, önlemek için neler yapılabilir, hastaneye gitmeden önce ev koşullarında ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamamız gerekiyor, yaklaşık olarak tedavi yaklaşımları. İsminden de anlaşılacağı gibi ateşli havale dediğimiz şey, ateşle beraber geçirilen bir havale durumu. Tıbbi adı febrile konvülsiyon. Özellikle 3 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklarda görülen ama 6 yaşa kadar görülmesi devam edebilen bir durum. Ateşlerle beraber ortaya çıkıyor demiştik. En sık neden boğaz ve kulak enfeksiyonları. Bu hastalığın febrile konvülsiyon olabilmesi için sebebin menenjit, ensefalit dediğimiz beyin içerisindeki enfeksiyonların olmaması gerekiyor. Erkek cinsiyette daha sık görülmekle beraber ateş olan bütün çocuklarda özellikle 6 yaşın altında sıklıkla görülebilir. Özellikle bazı virüsler bu hastalık için kolaylaştırıcı faktör olmakla beraber bazı aşılardan sonra da görüldüğü bildirilmiştir. Burada bir parantez açmam gerekiyor. Bu aşıları yaptırmanızı şiddetle öneriyorum. Eğer aşıları yaptırmazsanız karşılaşacağınız risk faktörleri çok daha büyük olacaktır. Çok daha fazla can yakacaktır. Havale ya da febrile konvülsiyon dediğim şey basitçe ikiye ayrılır. Basit ya da komplike. Peki sizinki hangisine giriyor? Eğer havaleniz 15 dakikanın altında sürmüşse, 24 saat içerisinde sadece bir kez olmuşsanız, yani ikinci olmamışsa, çocuğun annesinde ya da babasında daha önce geçirilmiş ateşli havale öyküsü varsa ve geçirilen havale yüksek bir ateş derecesinde olmuşsa bu basit havale demektir ve daha az korkmanız gerekir. Çünkü basit havaleler sonrasında kalıcı bir bozukluk oluşmaz. Komplike havale dediğimiz şey basit olmayandır. 15 dakikanın üzerinde geçirilen havale, 24 saat içerisinde birinciden sonra tekrarlayan, ikinci, üçüncü, beşinci olabilir havaleler. Bizim taraf bulgusu dediğimiz tek taraflı bulgu gösteren kol, bacak, dudak ya da göz kapağı gibi organları, sistemleri, bölgeleri etkileyen his kusuru ya da kuvvet kaybı olması. 6 ayın altında ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda ateşle beraber geçirilen havaleler ekstra olarak inceleme gerekir. Peki, diyelim ki çocuğumuz havale geçiriyor. Ne yapmamız gerekiyor? En önce bilmemiz gereken şey şu. Kesinlikle sakin olmamız lazım. Sakin olduktan sonra hızlı karar vermeniz lazım ve en yakın sağlık kuruluşuna olabilecek en hızlı şekilde ulaştırmanız gerekiyor. Bu arada evde yapmaya çalışacağınız çocuğu suya batırmak, kolunu çimdiklemek, sarsmak, bağırmak ya da herhangi bir şey hiçbir şekilde onun havalesine engel olmayacaktır. Havalesini durdurmayacaktır ya da havale olmasını engellemeyecek. Dolayısıyla aslında altın zaman diyebileceğimiz zamanınızı gereksiz işlerle çocuğunuza zarar vererek uğraşıyor olacaksınız. Eğer daha önce havale geçirmişseniz ve elinizde rektal diyazem dediğimiz ilaç varsa onu uygulayın. Fitiliniz varsa ateş düşürücü etkinlikte olan onu da uygulayın. Eğer imkanınız varsa oksijen verin ve hava yolunu açık tutmaya çalışın. Başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok ev koşullarında ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaya çalışın. Daha önce dediğim gibi kararsızlık size sadece zaman kaybettirir ve çocuğunuza zarar verir. Diyelim ki konvülsiyon geçirdiniz ve hastaneye başvurdunuz. Hastanede ne yapılır? Hastaneye gittikten sonra ayrıntılı fizik muayene yapılarak öncelikle ateş var mı yok mu? Ateşle beraber mi geçirildi? Ateş varsa odağı neresidir gibi soruların cevabı doktor tarafından bulunmaya çalışarak en az 12 ya da 24 saat boyunca takip edilmeye çalışılır. Eğer havaleniz basit havale ise ve ateşiniz dirençli değilse, genel durumunuzda bir bozukluk yoksa ve fizik muayenede ekstra bir bulgu çıkmamışsa size ilacınızı yazarak 12 ya da 24 saat sonrasında güvenli zaman aralıklarında evinize gönderebilir. Peki taburcu olduktan eve gittikten sonra sizin kesinlikle EEG çektirmeniz gerekiyor mu? Bütün hastalar için kesin bir çerçeve olmamakla beraber eğer basit havale geçirmişseniz EEG çektirmenize gerek yok. Bazı koşullar dikkate alınarak sizi EEG'ye yönlendirilebilir ya da tekrar takip edilebilir. Peki her havale sonrasında çocuğa ilaç başlanması gerekir mi? Kabaca iki basit tedavi şekli var. Birincisi ilaç başlayıp her gün ilaç kullanmak. İkincisi intermiten tedavi dediğimiz ateşli durumlarda kullanacağınız 2 ya da 3 günlük popodan verilebilen ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve rektal diyazem dediğimiz ilaç. Ekstra olarak evde ne yapabiliriz? Az önce de anlattığım gibi evde elimizden çok bir şey gelmez. Fakat şunu yapabiliriz. Madem bu ateşle geçirilen bir havale, öncelikle çocuğun iyi takibi ve ateşli enfeksiyonlar varlığında erken başvuru, tedavinin geciktirilmemesi ve ateşli dönemde müdahalenin hızlı yapılması için en kısa zamanda hastaneye başvurması gerekir. Ateşli havale geçiren bütün çocukların ateşli havaleden sonraki bir yıl boyunca çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi lazım. Tekrarlama ihtimali ilk bir yılda en yüksektir. Eğer tedavi başlanmışsa, yani günlük tedavi başlanmışsa 2 yıl boyunca tedavi edilir. 2 yıldan sonraki durumda gene EEG'ler ve fizik muayene bulguları ve ekstra bulgular sayesinde doktorunuzla beraber sonlandırma kararı alabilirsiniz. Febrile konvülsiyonların %30'u tekrarlar. Ateşli havale geçiren her 100 çocuktan 95-96'sı epilepsi tanısı almayacak ve 6 yaşından sonra bu hastalık tekrarlamayacak.
Az önce saydığım komplike havale kriterlerini kapsayan çocuklarda epilepsiye dönme ihtimali daha yüksektir. İki durum çocuğunuzda zeka gerililiğine neden olabilir. Birincisi havale süresinin uzun olması, ikincisi havalenizin dirençli bir havale olması. Bu durumda kalıcı zeka geriliği oluşma ihtimali var. Ateşli havale geçiren bir çocuk her enfeksiyon geçirdiğinde antibiyotik başlayalım mı? Böyle bir tedavi yok. Peki aylık iğne vurduralım mı? Böyle bir tedavi de yok. Sakın depo penisilin dediğimiz ilaçları vurdurmayın. Böyle bir tedavi şekli yok. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa lütfen aşağıda yorum olarak benimle paylaşmayı unutmayın. Ve videoları beğeniyorsanız etrafınızda yarar göreceğini düşündüğünüz insanlarla paylaşmayı ihmal etmeyin. Sağlıkla kalın.